Çünkü çok kullanılan bir durum değil. Herkesin yaşadığı bir durum değil aslında kulak çınlaması. Merhaba, hoş geldin. Fakat nadirattan da olsa var. Aleykümselam Ufuk. Rana, sen de hoş geldin. Hemen konuya girelim. Günlere ve gecelere göre değişiyor kulak çınlamasının etkileri. Daha sonra seyirmelere geleceğim. Bu arada seyirmelerde merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Cevaplayacağım, değineceğim ama ekstra şey yaparsanız ona değineceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Neden seyirmelerde rüya tabiri, rüyalarla alakalı meselelere canlı yayında girmiyorum. Şöyle bir şey, seyirmeler standarttır. Herkes de aynıdır. Hiç değişmez. Bellidir yani şöyle. Kimin köylü, şehirli, okumuş, okumamış falan filan bunlarda hiç değişmez sonuç. Ama rüya öyle değil. Rüya kişinin durumuna, nerede yaşıyor, nerede yaşıyor, hangi bölgede yaşıyor, sıcakta mı yaşıyor, soğukta mı yaşıyor, köylü mü, şehirli mi, memur mu, tüccar mı, amir mi, hepsine göre değişiyor. Dolayısıyla yani bakmayın, birileri şöyle yapıyorlar. İşte ayakkabı görmek nedir, armut görmek nedir, karpuz görmek nedir? Bunlarla alakalı hem yayın çıkartıyorlar hem yayın yapmaya çalışıyorlar. Bunlar tamamen aldatmaca ve üzerine ticari üzerine kurulmuş bir yapı. Yani ben bu rüyayı buraya çekmek istemiyorum. Rüya böyle ticari olmamalı. Bak, her ne kadar Şems-i Tebrizi hayatını rüyadan kazansa, o rüyadan geçinse, rüya tabiri yaparak geçinse de ya o başka bir şey. Bunu böyle ticari, ucuz malzeme olarak, yani çok basit olarak kullanmak bana göre değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu meseleye girmiyorum. Başka bir şey yapacağım. Pazar günü kulağı çınlayan kimse büyüklerden fayda görür. Pazar gecesi gün şöyledir. Gece akşam namazında başlar. Mesela bu akşamdan itibaren pazartesi girdi. Akşam namazında başlar ve kadar gün ağrının ertesi gün akşama kadar devam eder. Gece başlamıştır. Yani pazar günü artık olarak girer. Sabah namazından sonra girer. Pazar gecesi akşam namazından sonra başlamıştır. Ona göre değerlendirin. Yine anlamadığınız olursa sorarsınız. Pazar gecesi kulak çınlaması büyük bir sevince, büyük mutluluğa, büyük bir sevince delalet eder. Pazartesi günü kulağı çınlayan kimse yolculuğa gider ve az çok eline biraz para girer. Pazartesi gecesi, yani bu gece kulak çınlarsa gam, keder, üzüntü, ağrı, sıkıntı, meşakkat, hastalık, o tarz sıkıntı işaret. Salı günü zarar ve ziyan görmeye, elinden malın gitmesine, ağrı ve sızıya, üzüntüye işaret. Salı gecesi sahip olan zatın, yani kulak çınlayan zatın umudundan ayrılacağına işaret. Çarşamba günü fayda ve kar oluşmasına, düşmanı galip gelmeyi arzu ettiği şeye kavuşmaya, ısım ve akrabalardan ve büyüklerden yardım ve destek görmeye delalet. Çarşamba gecesi kulağı çınlayan kimse bir sebeple çok üzüntülü, sıkıntılı olur. Hiç iyi değildir. Perşembe günü anne ve babasından, akrabalarından, büyüklerden ümit etmediği ve hesaba katmadığı hiç yerden fayda görür, sevinir, mutlu olur. Perşembe gecesi kavga çıkarır, canı sıkılır, zarar ve ziyana uğrar. Cuma günü kulağı çınlayan kimseye bir zarar ve ziyan gelir. Üzülecek bir haber alır yahut keder ve endişe verecek bir durum yaşar. Cuma gecesi kulak çınlaması çok iyidir. Ümit ve maksadı hasıl olur. Gam ve kederi varsa gider, eline para geçer. Mutlu olmaya sebep olacak haber alır. Sevinir, mutlu olur. Cumartesi günü kulağı çınlayan kimse ümit etmediği yerden eline para girer. İyi haber alır. Kar ve kazancı artar. Ne surette olursa olsun mutlu olmaya devam eder. Cumartesi gecesi hadis değil. Bunun kaynaklarım var. Eski kaynaklardan not almıştım. Onlar. Yani çok olmadığı için hafızamda yok bu.
Yani çok kullanılmadığı için bunlar hafızamda yok. Cumartesi gecesi kulağı çınlayan kimsenin elinden mal çıkar, zarar ve hasara uğrar, ümit etmediği şeyden mahrum kalır. Evet, gelelim seyirmelere. Seyirmeler vücudun belli zaman belli yerlerinde şey yapan böyle pıt pıt diye atan şeyler böyle damarlar atar ya, hepsinin bir anlamı vardır. Şimdi genel olarak şeye gelelim, istisnai durumlara. Ben pek çok şeyleri var burada. Mesela en meşhuru İbrahim Hakkı Hazretleri'ninki Marifetnamesinde şey yaptı ama bunun günlük kullanımları çok farklı. Yani bir şey söylüyor, şimdi ona gireceğim. Anlamlarına yolculuk nedir, işte şey nedir, şu nedir, bu nedir, neyi kastediyor uygulamalı olarak yaşanmış, günümüze uyarlanmış haline gireceğim. Bir de Caferi Sadık'ın var. Caferi Sadık'ın ki çok şey değil, biraz şey yumuşak, mülayim davranmış o konuda. Ona şey yapıyorum ama bu en uygulamalı olarak gördüğüm, bizzat yaşadığım İbrahim Hakkı Hazretleri'ninki nokta atışı. Başla alakalı hemen hepsi, yani başın şu kısımlarının tamamı e, itibar. İşte ona geleceğim Nurten Hanım. Geleceğim buna. Hepsine geleceğim. Tepeden tırnağa hepsine geleceğim. Başla alakalı şu başın alındağın arka tarafta bu şu kısımlar, bunların hepsi itibarla alakalı değişik konumlar ama seyirmelerden rüyanın farkı şu, onu belirtmem lazım. Çok uzun süre, mesela günlerce bazen seyredebilir. Ya bazen kısa bir süre böyle pıt pıt atar durur. Bazen de aynı yer böyle günlerce tak 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 durur. Tak 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 atar durur. Tak 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 atar durur. Bu neden olur? Bizim manevi yapımızla da alakalı. Yani onu hissetme alıcılarımızın, antenlerimizin, maneviyatımızın da sağlam olmasıyla alakalı büyük ölçüde. Ondan hissediyoruz. Ee, Bu kısa bir şeyden haber verir. Mesela rüya gibi çok uzun, hayatımızı çok büyük ölçüde değiştirebilecek şeyler değil. Kısa vadede gelir böyle, bir çarpar gider. Bir üzüntüyse bile, bir sevinçse bile anlıktır. O an bir şey yaşarsın, biter. Yani kalıcı bir şey olmaz. Rüyalar da öyle değil. Rüya bazen insanın hayatını değiştirir. Bütün hayatına mal olacak şeyler olur. Hayatını değiştirecek şeyler yaşarsın. Tabii bunun da işin ehlini e, tabir etmesiyle alakalı. Yani rüyayla sultan olursun, rüyayla rezil olursun. Doğru tabiri kastediyorum. E, Rüya o kadar hayat. Yani çok şey rüyada var mı? Yani aslında anlamsız değil de, yani o artık bizi dinlendirmek için ya da başka amaçlarla gösterilmiş rüyalardır. Anlamsız değildir de bizim anladığımız manada müjde ya da haber ya da korkutma tarzı değildir. Şöyle der, biraz zihnin dağınık, kendine çeki düzen ver, kontrol et gibi. Evet, şakakların seyirmesi, sağ tarafı eğer seyirirse hayırlı haber. Sol taraf yine aynı şekilde hayırlı haber. Alnın e, sağ tarafı seyirirse mutlu olursun. E, Sol taraf bir haber alırsın. Kaşın sağ tarafı seyirmesi, dostu birinden böyle iyilik falan görürsün. Kaşın ortasının sağa seyirmesi, bu eline şey geçer, ya para geçer ya da şey yapar. Biri sana bir şeyler ısmarlar, o tarz bir şey. Sol taraf seyirse biraz sıkıntı, üzüntü, meşakkat. Kaşın kuyruğunun sağa seyirmesi, üzülecek. Şu sağ taraf seyirirse üzülmeye, sol taraf seyirirse sevinmeye işaret. Gözün üst kapağın seyirmesi fenadır mesela diye geçer ama şudur. Fena şöyle, sağ taraf iyi değil, sol taraf iyi şöyle. Mesela buna o şekilde değinmiyor. Sol taraf sevdiğinden haber alacaksın anlamına gelir. Sol şeyin üstü, gözün üst kapağı. Sağ gözün üst kapağı üzülecek, sıkıntı, meşakkat. Burada da mesela şey diye not almışım. Göz bebeğinin sağının seyirmesi keder. Göz bebeği de seyirir. Bakın arkadaşlar, aklımdayken vücudunuzun her yeri seyirebilir.
Böyle bir enteresan durum var. Hatta böyle uç nokta söyleyeyim, kasıklarınız da seyrir. Makatınızın deliği dahi seyrir. Hatta onun dahi anlamı var. Yani çok enteresan bir şey yani. Vücut çok garip bir şey. Göz bebeğin solunun seyirmesi surura delalet, mutluluğa. Göz bebeğinin solu. Sol taraftaki göz bebeği. Yani bu şu demek, sol göz bebeğin seyirirse mutluluğa işaret. Göz kuyruğu şu taraf. Gözün dışarıya gelen tarafı. Bu mal dediği aslında mal diye geçiyor da bu mal daha çok böyle cüzi bir para eline geçmesi. Bu yani bu mal falan filan büyük şey beklememek lazım. Cüzi bir miktar para şeklinde bakmak lazım. Gözün alt kapağı sağına seyirmesi keder ve yani hem üzülecek hem kızmayı delalet. Gözün alt kapağı solunun da seyirmesi aynı şekilde. Yani göz alt kapaklarının ikisi de iyi değil. Sağının üstü iyi değil, solunun üstü iyi. Yapınca zaten ihtiyaç oldukça, az oldukça bakarsınız. Şimdi yanağı sağına seyirmesi bu diye ifade ediliyor. İyilik, güzellik falan filan ama bu aslında şöyle. Yardım görmeye anlamında. Yanağın solunu görmesi bu süper. Eline havadan böyle zahmetsiz para geçecek demektir. Bu çok iyi. Sol yanak. Burnun sağına seyirmesi iyi değil. Biriyle tartışacaksın demektir, üzüleceksin demektir. Burnunun solunu seyirmesi bir yerden böyle itibarlı, böyle birileri sana saygı duyacak anlamında. Üst dudağın sağa seyirmesi yine eline para geçmesiyle alakalı. Üst dudağın son seyirmesi yine bundan dolayı mutlu olmakla alakalı. Dudak köşesinin sağa seyirmesi yine şu kısımlar zararı, elinden para çıkacak anlamında. Sol taraf eline para geçecek anlamında. Alt dudağın solunun seyirmesi yine haber, şu taraflar haber, eline bir güzel haber geçecek. Çenenin sağa seyirmesi mutluluğa, solunun da seyirmesi mutluluğa. Kulağın sağ seyirmesi, sağ kulak seyirmesi güzel habere. Sol kulak seyirmesi de güzel habere. Boğazın sağına seyirmesi eline para geçmesidir, şu taraflar falan eline para geçecek. Boğazın solunun seyirmesi de üzüntü, sıkıntı. Omuzların iki kısmı da şunlar böyle uç taraflar seyirirse bunların sıkıntı. Yani ciddi sıkıntı duyacağınız, böyle çok uzun vadede olmasa da sıkıntı duyacağınız şeyler yaşayacaksınız demektir. Pazunun sağını seyirmesi mesela rızık denir. Rızık nedir? Burada bak çok önemli bir detay var. Ayrı bir detay. Şöyle, eğer sağ pazınız seyirse sizi biri yemeğe çağıracak demektir. Başka bir rızık değildir bu. Mutlaka biri sizi yemeğe davet eder. Solu seyirirse solda elinize para geçecek demektir. Bir yerden böyle beklemediğiniz para. Böyle sabit maaş tarzı, o tarz bir şey değil. Hiç sürpriz bir para geçecek. Dirsekler ikisi de güzel haber. Şu sağ bilek kadar, dirsekten bileğe kadar yine bu faydalı, eline faydalı şeyler geçecek. Faydalanacağım bir şey olacak ama sol tarafı iyi değil. Bu dirsekten bileğe kadar olan kısım biriyle kavga edeceksin, ciddi tartışacaksın demektir. Sağ elin arkası üst taraf, şu üst taraf dediğimiz kısım seyirse bu hastalıktır, fix. Sol taraf seyirse böyle birilerinden iltifat, saygı göreceksin anlamında. Bu baş parmak, sağ baş parmak yolculuktur. Sağ işaret parmağı bir konuda gelişmeler olacak. Bu konu belli değil. Sağ muhtemelen bir kadınla kavga. Yani tartışacaksın. Sağ orta parmak. Sağ işaret parmağı bu itibar, birilerinden saygı, itibar olan göreceksin. O tarz bir şey. Serçe parmağı güzel haber alacaksın. Sol baş parmağı uzun zamandır arzu ettiğin şeye kavuşacaksın. Sol işaret parmağı yine gelişmelerle alakalı. Sol orta parmak sevdiğinden ilgi göreceksin. Bayağı ilgi göreceksin. Sol yüzük parmağı
birileri böyle canını sıkacak durum olacak. Sol serçe parmakta sol serçe parmakta bir haber alacaksın. Güzel bir haber alacaksın. Sonra izleyebilirsin. Ben yaptım, değindim. Sonra tekrar vakit kalırsa yaparım. Daha sonra evet, yine notlarıma bakayım. Göğsün sağının seyirmesi, şu göğüs kısımları, bunlar sağ kısım seyirse sıkıntılı, üzüntülü haber alacaksın. Sol taraf seyirse sol göğüs kısmı mutlu olmanla alakalı. Sağ meme, bak, göğüs meme farklı. Meme tam olarak meme uçları falan, o tarzda şeyler. Sağdaki itibar, saygı, o tarz şeyler. Solu yine aynı şekilde itibar, saygı. Karnın sağ kısmı, göbeğin sağ tarafından bahsediyorum. Biriyle kavuşmaya, buluşmaya anlamına geliyor. Sol tarafta boş şeyler, dedikodular, gereksiz şeyler. Böğrün, yani şu boşluk denilen, sağ boşluk denilen yer, sağ tarafı seyirse üzüntü, keder, sol taraf seyirse mutluluk. Sağ kasığın seyirse sevdiğinle buluşacaksın. Yani bu görüşme anlamında ya da bundan bir güzel haber gelecek. Bu mutlaka sevdiğinle alakalı. Sol tarafı yine kasık seyirse şeyle alakalı bir tartışma olacak. Yani mevcut, buluşacaksan da buluşamayacaksın o anlamda. Yine uzvun dahi seyiriyor. Uzvun sağında seyirmesi evladın olmasına, uzvun sol tarafının seyirmesi de üzüntü, kedere işaret. Evet, bayağı uzun sürmüş seninki Seda Hanım. Evet, dediğim gibi yani bakat deliği dahi seyiriyor. Onun seyirmesi de eline para geçmesiyle alakalı. Evet, şimdi gelelim bu kalça meselesine. Kalça çok farklı. Şimdi kalça dediğimiz lobun bir tanesi, sağ lob. Sağ lob eline geçecek zahmetsiz parayla alakalı. Sadece o kısım. Sol lob ta diz kapağına kadar, altı üstü olmak üzere, bu yolculukla alakalı. Bir yolculuğa çıkacaksın demektir. Ama sağ bacakta öyle değil. Sağ bacakta kasıktan diz kapağına kadar olan kısım mutlu zaman geçireceksin. Bu herkese göre değişir. Yine sağ diz kapağı iyi değil, sıkıntı, üzüntü. Sol diz kapağı mutlulukla alakalı. Diz kapağının altına gelirsek sağ baldır bir yolculuk, ama şöyle bir yolculuk: birisi sizi arabayla götürecek anlamında. Yani birinin arabasıyla gidecekti. Herhangi bir yolculuk değil. Mutlaka birisi sizi arabayla kısa ya da uzun bir yere götürecek. Kısa mesafede olabilir, uzun mesafede olabilir. Hiç fark etmez. Ama birisi sizi götürecek. Yani sol kalça gibi böyle uzun yolculuk, böyle belki böyle bir şey değil bu. Anlatabiliyor muyum? Farkı burada. Bu uygulama olarak. Sol baldır can sıkıcı, kavga edici bir şey yaşamakla alakalı. Şimdi sağ topuk seyrilirse eline para geçecek. Onunla alakalı. Sol topuk, sevdiğinle kavga edip ayrılacaksın, tartışacaksın o manada. Ayakların altı ikisi de yine yolculukla alakalı, ama çok nadir seyir o. Sağ ayağının üstü hastalıkla alakalı. Mesela hüzün, keder diye geçer, ama o dolaylı aslında uygulamalı olarak hastalıktır. Bu hastalıktan dolayı üzüntü ve sıkıntı.
Sol ayağın üstü öyle değil. İtibar, zevk, mutlu olmayla alakalı. Sağ ayağın baş parmağın silmesi eline para geçecek. Sağ ikinci parmak güzel bir haber alacaksın. Sol ayak baş parmağı sevindirici haber. Aynı şekilde soldaki ikinci parmakta sevindirici haber. Sağdaki üçüncü yine aynı elde olduğu gibi birileriyle kavga edeceksin. Sol ayağın ki bu sefer farklı eldeki gibi değil. Yine kavga edeceksin. Sağ ayağın dördüncü parmağın seyirmesi bayağı bir şiddetli kavga. Sol ayağın ki bu sefer farklı kavga değil, mutlu olacağın bir durum. Sağ ayağın küçük parmağın seyirmesi eline para geçecek. Sol ayağın küçük parmağın seyirmesi yine eline para geçecek. Genel olarak seyirmeler bunlarla alakalı. Değinelim. Neresi tam olarak diyor Allah sevdalısı? Gözlerle alakalı. Alt mı üst mü? Kapaklar mı kaş mı? Sol kapak iyi. Sevindiğinden haber alacaksın. Bayağı bir ilgi göreceksin. Hadi bakalım. Sağ olsaydı iyi değildi. Bu burçlarla alakalı çok önemli bir bilgi vereyim. Ee, burçlar burçlardan etkilenmemenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Hangi burç olursa olsun onlardan etkilenmemek mümkün. Onun etkisinde olmamak. Nasıl olabileceğini biliyor musunuz? Yani burçların etkisinden kurtulmanın. Aslında burçlarla alakalı şöyle bir şey var. Bu astroloji ve burçlar astroloji ve burçlar aslında çok önemli bir kavram. Şöyle bakmayın, sulandırılıyor ya da başka boyutlara taşınıyor. Şöyle ki hani işte yıldız şu sana şöyle bir kapı açacak, bu gökyüzü bunu açacak falan filan. Böyle değil bu. Aslında şöyle denmiş olsa daha önce de bunu belirttim. Eğer Allah Celle Celaluhu bununla alakalı bakın haber veriyor, gösteriyor. İşte şöyle olabilir, bunu Allah yapıyor şeklinde denmiş olsa mesele kalmayacak da. Yani çünkü Allah'ın yıldızların ya da gezegenlerin şekillerini hmm, belli bir düzene sokmasının var, bir anlamı var. Yani eskiden mesela e, bu çıplak gözle izlenirdi. Çıplak gözle yani şimdikiler programla takip ediyorlar. Bizler de programla takip ediyoruz. Programda belli bir şeye kadar ama adam çıplak gözle bütün o hepsinin ne olduğunu ne bittiğini fark ediyordu, anlıyordu ki yani biz şu anda onlara mağara adamı diyoruz ama bizi kendimizi medeni falan zannediyoruz. Şöyle uykularımızı azaltırsak kademeli kademeli yani tabiri caizse 2 saatten az uyursak şeyin burçlarının altında kalmayız. Anlamadım Fatih. Uykuları kontrol altına alacağız. Hayır değil. Sadece ve sadece az uyumayla mümkün mertebe yani 2 saatten çok uyumayarak belki daha az uyuyarak ama şu var. Bu birden olursa çok ciddi problem olur. Çünkü insan vücudu uyku insan için yani şöyle söyleyeyim insan aslında rüya görmek için uyur. Yani rüya o kadar önemli ve uyku da o kadar önemli. Çünkü uykusu bozulan insanın ciddi anlamda psikolojisi bozulur. Yani hiç uyumayanlar var mı? Var. Nadirattan da olsa. Hiç uyumuyorlar. Ee,
Bunlar da büyük ölçüde şeylerin etkisinden kurtulmuş durumdalar. Ama bir zaman sonra eğer bu kontrollü olmazsa ciddi manada sıkıntıya sokar ki hele ki nemli yerlerde yaşayanlar için ciddi sıkıntı olur birden. Çünkü nemli yerlerde 8 saatten aşağı uyumak birdenbire düşürmek ciddi manada alt üst eder. Ama mümkün. Şeylerle yani uykuyu müdahale ederek ve yine teheccüdlere kalkarak ama teheccüdün tabii şey tarafı var. Yani çünkü şeytanın daha önce de bahsetmiştim. Şeytanın sağdan gelme gibi durumu var. Yani her zaman soldan gelmez. Sağdan gelir bazen de. 50 bin hilesi vardır. 25 bini sağdan, 25 bini soldan. Bu 25 binin şöyle gelir sana birçok kişide olduğu gibi sen harikasın ya muhteşemsin. Arkanda şeyler namaz kılıyor falan filan. Uçarsın kaçarsın. Ondan sonra hayatın kayar. Zannedersin ki sana böyle bırak falan diyecek. Alakası yok tabii ki. Hasılı yani uykuları kontrol ederek burçlarının kontrolünden çıkmak mümkün. Evet başka merak ettiğiniz bir şey var mı? Şeytanın işi o. Biz de onunla mücadele edeceğiz. Şeytanın işi, şeytanın vazifesi bizi cennete hazır hale getirmek. Yani onun bahanesi sığınamayacağız. Bize verdiği sadece vesvese. Yani bu vesveseye rağmen Allah Celle Celaluhu peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, velilerini gönderiyor, onca imkan gönderiyor. Bak rüyayla değişik şekillerde haberler veriyor. Ondan sonra önüne pek çok şey koyuyor. Buna rağmen şeytan bana vesvese verdi deyip ona sığınmak çok basit gibi geliyor bana. Yani onun da zaten şey olmasındaki temel espri yani sapıtmasın dahi. Mesela o ne yaptı? Hayatı boyunca imtihan olmamıştı. Bir kere imtihan oldu, kaybetti. Onun imtihanı da insandı. Saltanatını kaybetmek istemiyordu diğer şeyler gibi. Ne yaptı? Allah'ın mücadele etmeyi seçti. Ve hayatı kaydı. Hasılı yani bize yapabildiği sadece vesvese yani şeytan ve cinler hiçbir zaman bize direkt olarak yaptırım uygulayamazlar. Yani batıda olduğu gibi böyle elimizden kolumuzdan tutup bizi bir şeye götüremezler. Bize sadece şunu yap bunu yap derler. Hani bir tane şey var ya sevmiyorum ama fikirleri hoşuma gidiyor şerefsizin ifadesi. Yani herkesin hoşuna gidiyor yani. Maalesef karaktersizlerin yani şeytanlaşmış varlıkların tavırları nedense çok daha hoşumuza gidiyor diğerlerinden. Zaten sapıtanların çoğunda bu tarz düşünceden kaynaklı. Yani bana şeyi anlatma, böyle gerçekleri anlatma. Bana hayalleri, masalları anlat, istediğimi yapayım, dilediğimi yapayım, dilediğimi edeyim, işimi gücümü ve bunun şeyi olmasın. Yani düşünmek istemiyorum, düşündürme beni. Şey yaptır, bana hatırlatma, uyandırma beni. Yani ben burada istediğimi yapıp istediğim işi yapmak istiyorum. Güzel de kardeş, bunun bir de öbür tarafı var. Ne yapacağız? Yani sadece sen gitmekte kalmıyor. Yani sen de gitme. Sen gitmekte kalmıyorsun. Hep beraber gidiyoruz. Ne yapacağız? Yani bizi de beraber götürme. Sen de gitme. Bizi de beraber götürmenin mücadelesini veriyoruz. Bakın sahabeyi sahabe yapan neydi biliyor musunuz? Sahabeyi sahabe yapan sahabenin çok şey olması değil. Belki bizim kadar bile bilmiyorlardı dini meseleleri. Yani çoğunluğu kastediyorum. Yani allameleri gerçekten içinde çok ciddi allameler vardı. Onlar şeyleri, tarihleri aşar, zamanları aşar. Ayrı da yani genel olarak mesela Bedevileri işte bir başkasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki birkaç kere görmüş. Da öyle şey var. Bir tane Bedevi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. E, işte diyor, Muhammed sen misin sallallahu aleyhi ve sellem? Evet diyor. Bana diyor İslam anlat diyor. İşte anlatıyor farzlardan. Sadece farzları anlatıyor. Yani 4 bin sadece farzları kılma, şey yapma, nafileler hiçbiri yok.
Vallahi diyor bunların diyor ne azını yaparım ne fazlasını yaparım diyor. Çekiyor gidiyor. Arkadan giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette şöyle diyor. Eğer diyor dediklerini yaparsa kurtulur diyor. Kurtuldu diyor. Bir başka rivayette cenneti görmek isteyen baksın diyor. Şuna geleceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizans'a 7 kişilik mi 8 kişilik mi heyet gönderiyor. Daha sonra bunu gayb gözüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeyleri anlatıyor. Bir tanesi gitti, daha sonra gösteririm. Gayb gözüyle anlatıyor. Şu an diyor papazlar şeyde kızgın yağ atarak şehit ediyorlar. Birer birer şehit ediyorlar. Şu şehit oldu, bu şehit oldu diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Sonuncuya geliyorlar. Bak hassasiyet burada, önem burada. Papaz diyor ki bak diyor arkadaşların öldü diyor. Sen de diyor Hristiyan ol kurtul diyor. O diyor ki bak öldürecekler ya kızgın yağda. Siz bana 3 dakika verin. Ben size Allah'ı anlatayım. Kurtulun. Ben sadece bunu istiyorum. Kendini öldürmek isteyenleri kurtarmak istedikleri için tarih bu eşi ve benzeri bulunmayacak insanlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulunmanın tabii ki şeyi var. Yani bu bambaşka bir durum da. Şunu diyorum yani seviye olarak çok fazla şeyler değillerdi. Ama bu özellikleri vardı. Ve bu özellikleri onlara şeyi kazandırdı. Yani biz de ne yapıyoruz? İşte daha sonradan o bozulanlar şeye uymak. Yani dünyanın keyfini, dünyanın zevklerini, şunları bunları. Bir de dünyada zevk almak denilen ne gösterilebilir? Yani içkinin, kumarın, ne bileyim faiz, bunların zevkli tarafı yok. Ben bak hayatımda hiç içki içmedim. İçen arkadaş söylüyor bana. Tadı diyor bok gibi diyor. Yani ne içiyorsun? Ayrı bir kafa yapıyor diyor. Ondan içiyorum diyor. Tadı yok, tuzu yok. Yani eğlenme dediğiniz şey ne? Bir yere gidip tepinme. Bu değil. Bunun için ebedi hayatı şey yapmaya değmez ki. Yani ne için uğraşıyorsun? Ne için? Baktığın ama noktada bir şey de yok. Gibi. Evet. Haberci rüyaları şeytan göstermez. Şimdi şeytani rüyalar genelde korkutmayla alakalı rüyalardır. Yani seni rahatsız eder, korkutur, böyle ne yapar? Yine hadisteki ifadesiyle kafanı alır, böyle şey top gibi oynar falan filan. Sana hoşlanmayacağın mesela ne bileyim şey olur, eşinin seni aldattığını falan gösterir. Sen bu konuda çok hassassındır, krize girersin falan gibi. O tarz şeyler. O yüzden şey diyorum ben genelde mesela o tarz rüya görenlere benzeri rüyalar da çok açık olması gerekiyor. Çok net olması gerekiyor. Evet. Süleyman Aleyhisselam zamanında yapılmayı teklif etmişlerdi. Ben böyle sen istersen yaparım dedi. Böyle bir ilme sahip olduklarını biliyoruz. Bazıları yapabiliyorlar, evet. Şey yapıyorlar, evet. Bazı şeyleri getiriyorlar, evet. O tarz şeyler yapabiliyorlar. Fakat çok nadirattan böyle sık olan durumlar değil. Mesela bir kabile var, yakıyor. Sürekli şey yakıyor, ev yakıyor. Mesela şeylerde, haberlerde duymuşsunuzdur. Birilerinin evleri sürekli yanıyor. Durup dururken yanıyor. Onu mesela o kabile musallat olmuştur. Çok pislik birkaç tane kabile var. Mesela onlar o tarz şeyler yapıyor. Ama fiili olarak sana müdahale edemezler. Yani seni alıp şeyde tutup kafanı tutup şey yapamazlar yani. Kolunu bacağını kıramazlar. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir ya da bildiğin anlamda çarpılma durumu olmaz. Ancak o tarz şeyler yaparlar. O dediğim şeyleri devam ettirin. E, okumaları inşallah bulursunuz. Yine salavatlarında kaybetmede etkisi var. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı?
Evet. Benim aklıma bir sürü şey geliyor ama değişik diğer programlarda yaparız diye konuyla alakalı olmadığı için buna girmiyorum. Evet, Salih Memişoğlu bu konuda Medyum Memiş diye bilinen bu aslında ciddi bir örnektir. Eskiden çok popülerdi ve gerçekten çok kaliteliydi. Çok iyi iş yapıyordu. Bu işlerden çok iyi. Bunlar şöyle yapıyor. Bir tane Müslüman, bir tane cin, gerçekten dindar, yaşlı birisi. Ben diyor sana yardım ederim ama şey yapma kaydıyla, yani maneviyatını ve karakterini korumak kaydıyla. Tamam, anlaşıyorlar. Gerçekten çok yardım ediyor. Gerçekten çok popüler oluyor. Gerçekten işi biliyordu. Daha sonra ne zaman zıvanadan çıkıyor. O bunu bırakıyor gidiyor. Ondan sonra artık bu da patinaj yapıyor. En son ölüyor. Ya bu işlerle uğraşanlar da, özellikle mesela etrafınızda aklınızda olsun, bu cinlerle uğraşanlar, yani özellikle Müslüman olmayan cinlerle şey yapanlar, aşırı neşir olanlar, ondan sonra büyü yaptıranlar, yapanlar, bunlar iflah olmazlar tevbe etmedikleri sürece. Fal baktıranlar. Mesela çevremde hatta şöyle bir şey bildiğim biri vardı. Adam, erkek bu. Bayağı bir şey vardı, cini vardı. İnanılmaz. Hayır. O farklı bir şey yapar. Ya bakın, ibadet ederken e, rıza ilahiyi kaçırıyoruz. Bak mesela şöyle bir nokta var. Biz meseleyi yanlış anlıyoruz. Mesela geçmişte hani şunu yapan, şunu şu kadar okuyan şöyle oldu, bunu bu kadar okuyan bunu böyle oldu. Da şöyle bir durum var. Bunu okurken Allah rızası için de okudu. Allah da onu lütfen verdi. Onun karşılığı olarak değil, teberrüken verdi. Ama biz istiyoruz ki onu okuyayım o gelsin. Değil, amaç gidiyor. Yani tabiri caizse biz bir tane şeyi reşat altını bozduruyoruz ciklet almak için. Ne kadar saçma. Yani onunla ciklet almaya çalışıyoruz. Almaya çalıştığımız ne kadar büyük olursa olsun bu. Ya ben şunu yapayım, şöyle olsun. Değil. Yani mesela birilerine bu olmuş olabilir. Şöyledir. İki türlü olur. İmanı zayıftır. Allah Celle Celaluhu ona şey yapmak için, teşvik etmek için şey yapabilir, verebilir. Ama ondan dolayı değildir. Teşvik olsun diye. Yahut al başımdan git, defol git, bir daha da şey yapma. Çünkü onu bitirdikten sonra bir daha da gelmeyecek. Kapısından kovmak için vermiştir. Normalde gerçekten ihlaslı ve samimi olan birine onun karşılığı o değil. Yani sen Allah'ın rızasını talep ediyorsun, diyorsun ki bana şey yap. Şunu ver, bunu ver, cart ver, cort ver, onu ver, bunu ver, onu ver, bunu ver. O başka bir şey. Onu istersin ayrı. Ama onun karşılığı o değil. Yani şu kadar zikir yapıyorum, şu kadar bunu yapıyorum, bu kadar. O zikirlerin, şunların, bunların amacı Allah'ın rızasını kazanma, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma, Allah'a yakın olma çabasından kaynaklı. Eğer o niyet giderse, başka bir şey olursa, büyük ölçüde aksiyle tokat yeme ihtimali çok kuvvetli. Ben kendim biliyorum ya. Kendimden biliyorum. Cevşen'i mesela eskiden bilmiyordum. Bilmediğim zamanlar. Cevşen'i dünyevi maksatlarla okumuştum ve ciddi çarpıldım. 2 defa hem de. Yani çarpıldım derken bunun bedelini ağır ödedim yani. Ciddi mi olmalı? Niye? Çünkü Cevşen'i basit şeylere alet ettim. Ne kadar ne olursa olsun istediğim şeyler, dünyevi şeylerdi. Yani olayı o şekilde şey yapmamak lazım. Rıza ilahi için yap, teberrüken o gelir. Ama amaç rıza ilahi olmalı. Salavat da aynı şekilde. Gayet tabii, gayet tabii. Bak, zenginlik için diyorsun. Ya rıza ilahi için demiyorsun. O rıza ilahiye lütfen onu ek olarak geliyor. O amaçla okursan ibadet olmuyor ki. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Sen cennet için namaz kılsan o namaz olur mu? Olmaz. Cennet için oruç tutsan oruç olur mu? Olmaz. Niye? Amacın o değil ki. Amacın emrin karşılığı.
Neden niyet? Niyet sahih değilse, doğru değilse yaptığın şeyin hiçbir anlamı yok. Niyet bizi... Aslında insan, bak çok önemli bir yere denk geldik. İnsan niyetinin ceza ve mükafatını görür. Niyet o kadar önemli bir mevzu. Şöyle ki, şöyle düşünelim. Birini vurdun, öldü. Güzel. İyi ama bunu ecelini Allah yazdı. Eceli o kadarmış. Değil mi? Canını sen alıyormuş gibiyiz ama canı Allah aldı. Ya burada senin suçun ne? Senin suçun niyetin. Aslında burada kader meseleleri pek çok şey devreye giriyor da senin suçun niyetin. Ne yaptın? Uygulamaya koydun ve uygulamak niyet ettin ve uygulamaya koydun. Fiil olarak da vazgeçmedin. Devam ettin. Allah da sana bu imkanı verdi. Bunun ceza ve mükafatını alırsın. Bundan dolayı. Yoksa onun şeyi değil. Onun ecelini Allah yazmıştı. Ama sen bir şey niyet ettin. Ha şu olabilir. Hani eskilerde mesela şeylerde, itikadi mezheplerde mürciye gibi ya da cebriye gibi bundan dolayı şey yapılmıştır. Mesela bunu yapmak istersin de Allah Celle Celaluhu lütfen tabancanı tutukluk yaptırır, vuramazsın. Ya da şey yapar, seker, vuramazsın, öldüremezsin, amacına ulaşamazsın. Ya da kötü bir şey yapmak istiyorsundur, önüne engel çıkartır, yaptırmaz seni. Buna eskilerde mesela buna cebriye demişler. Evet, var mı? Mesela şeyler, Eşariler buna İmam Şafii'nin şeyleri e, müntesipleri, Eşari mezhebinin kurucuları mutavasıt cebriye yani nisbi cebriye demiş. Veya mesela namaz kılarken önüne birilerini çıkartır, şey yapar. Bu bir cebriye midir? Cebriyedir ama iyi manada cebriyedir. Yani mesela şey yapmak istersin, kötü iyi bir şey yapmak istersin olmaz, kötü bir şey yapmak istersin olmaz, çabalarsın, uğraşırsın, didinirsin olmaz. Niye? Hani irademiz vardı bizim. Nerede? İşte irade Allah Celle Celaluhu belli noktalarda müdahale ediyor. İyi anlamda müdahale ediyor, koruyor. Sonra pişman olacağımız şeyleri şey yapmayalım diye. İyi manada. Yoksa öbür tarafta biz niyetimizin ceza ve mükafatını görürüz. Amelimizin değil. Hasılı şeyden niyet nedir? Mesela eskiler şey yaparlar. Cennet için namaz kılanı ya da cennet için ibadet edeni cennetin kulu, cehennemden korktuğu için yapanı da cehennemin kulu derlerdi. Allah'ın kulu değil, Allah için yapmıyor. Ödül ve ceza için yapıyor. Amaç o değil ki. Amaç Allah için yapmak, Allah için yapmamak. Bu kadar. Bunu yapınca mümin oluruz. Gerçekten samimi olarak. Öbür türlü yani bir başka şeylerin kulu oluruz. Çünkü başka şeylerden bir şeyler bekliyoruz. Ve bizi zaten Kutsi Hadis'teki ifadesiyle beklediği kişi Allah'tan başka bir şey beklediğinde Allah Celle Celaluhu Kutsi Hadis'te söylüyor bunu. Kişiyi beklediği şeyle baş başa bırakırım. Atıyorum mesela senin şey ihtiyacın var. Yani bir şeye ihtiyacın var. Bunu dedin ki bana onu kim alır? Mehmet alır. Mehmet'in parası çok. Tamam onu dedim mi? Allah'a bağlamadın mı? Güzel. Seninle onu baş başa bırakır. Beklersin Mehmet'in şeyini, e, merhametini beklersin. Olur ya da olmaz artık o bilinmez. Ama şunu yapmış olsak ya bunu bana Allah'ım senden istiyorum. Senden istiyorum. Yani ne şekilde vereceğin sana kalmış. Bunu sana hiç düşman olduğun, hiç sevmediğin, hiç umut etmediğin birini bile hizmet ettirerek yaptırır, getirir. Biz hesapta kendimizi kurnaz zannediyoruz. Yani diyoruz nasıl olacak? Şimdi kafamız, zekamız sınırlı ya. Diğer kısımlara akıl erdiremiyoruz. Nasıl olacak ki? O yapmaz ki. Ya yapan o değil ki. Yapan Allah, veren Allah. Yani bunu yoktan var edemez mi? Eder. Ne çok son dönemde duyduğum çok hoşuma giden bir şey vardı.
Onu paylaşayım. Bu durumla alakalı. Bursa'da yaşanmış bir olay. Yaşayanın kendisi değil de bizzat anlattığı kişi, bizzat dolaylı olarak duruma şahit olan kişi anlatıyor. Bir arkadaş vardı diyor, çay ocağında çalışıyordu. Belki duymuşsunuzdur sosyal medyada. Adam buna para vermiyor, atıyor, gönderiyor. Daya bir dertleniyor. Diyor ki ben diyor bunu diyor şey yapacağım. Allah'a şikayet edeceğim diyor. Şimdi çok garip geliyor değil mi? Allah'a şikayet etmek. Yani öyle bir de Müslümanların Müslümanların hali öyle enteresan ki birazdan bir şey anlatacağım. Aynı böyle maalesef durumumuz. Zaten böyle olmasak bu durumda olmayız ayrı. Ya şey yapalım mahkemeye gidelim şunu. Ya hayır diyor. Ben diyor Allah'a şikayet edeceğim diyor. Allah'a şikayet ediyor. Bir zaman geçiyor. Nuhat aracı bunu anlatan kişinin yanına biri apar topar şey geliyor diyor. Ya diyor burada biri varmış diyor. Şey olmuş. Maaşını vermemiş. Haksızlık adam yana yana onu arıyor. 3 maaşını verecek. 3 maaş birlikte verecekmiş. Ya niye ne oldu falan filan. Bir rüya görüyor. Rüyada bunu bir korkutuyorlar. Peş peşe. Bir korkutuyorlar. Böyle dudağı uçuk diyor böyle. Evet. Yani onunla alakalı başka bir durum daha vardı Nurten Hanım. Buna gireceğim ben. Yani sadece şeyini alıyor, maaşını alıyor ve şey yapıyor. Ee, gerisini iade ediyor. Mesela biz buna şey yapar mıyız Allah'a şikayet etme kavramını? Gerçekte. Değil mi? Ortalığı ayağa kaldırırız. Şudur budur falan filan. Sonra kös kös otururuz. Ortalığı ayağa kaldırdıktan sonra hiçbir şey de olmaz. Böyle yaptığımızda kalırız. Şimdi bu tam şeyle alakalı bir şey anlatacağım. Müslümanların haliyle alakalı. Bir yerde şu an o kadar güzel anlatıyor ki durumu. Bir yerde caminin karşısında vatandaş genel ev açmayı düşünüyor, planlıyor. İnşaatlara başlıyor. Ya adamı bir türlü ikna edemiyorlar. Neyse başta edemiyorlar. İnşaat falan başlıyor. Bir süre sonra bir ilahi afet. Adamın inşaat tertemiz. Hiçbir şey olmuyor. Adam mahkemeye gidiyor. Diyor ki bunlar diyor cami cemaati diyor. Dua ettiler diyor. Duaları sonucunda diyor beni Allah azap verdi. İşte şey yaptı. Fırtınaydı şurada burada benim şeyimi malıma zarar verdiler. Tazminatımı talep ediyorum diyor. Cami cemaati de diyor ki hayır diyor duadan böyle bir şey olmaz ki diyor. Yani duadan böyle bir şey olmaz ki biz şey yapmadık yani böyle bir şey olacağını düşünmedik diyor. Hakim diyor ki yaz diyor katibe. Duanın işe yaramayacağını düşünen bir cami cemaati, duanın işe yarayacağını düşünen bir genel ev patronu, durumumuz aynen böyle. Yaptığımız işe zerre kadar inanmıyoruz. Ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi, secdeye mi gidiyoruz, şuraya mı gidiyoruz, kime ibadet ediyoruz, neden ibadet ediyoruz, bunun ruhu ne? Zerre umurumuzda değil. Zerre. Yatıyoruz kalkıyoruz. Hesapta öbür tarafı kurtaracağız. Kimi kandırıyorsak. Şimdi iki türlü şey var nasiple alakalı. Şöyle bir durum var. Bazen hani kader irade şeyi gayrete aşıktır diye bir ifade var ya bazen dua yerine geçebiliyor ama şöyle bazen de ne olursa olsun bu olmayabiliyor. Bazen de o gayretlerin ve çabaların biz bunu bilmiyoruz. Biz çabalamakla mükellefiz. Yani gerisini arkasını şunu bunu bilemeyiz. Bazen gerçekten bir süre sonra bunun iyi olup olmadığı, şey olup olmadığı zaten öbür türlü olsa gayret olmasa yani her şey kolaylıkla olsa zaten şey olmaz, tatmin olmaz. İnsan dediğimiz kavram mücadele etmeden, bir şeyi zorlanmadan mesela bir şeyi su denilen kavram bir dönem çok şeydi. Şu an mesela hava o kadar değerli ama hava değerini olmadan bilmiyoruz.
Ve sahip olduğumuz pek çok nimet bize bedava verildiği için kıymetini bilmiyoruz. Mesela şu anda bütün organlarımızın şükrünü yani bunlar için ciddi manada teşekkür edebiliyor muyuz? Ediyor muyuz? Hayır tabii ki. Ama şöyle düşünelim. O gidiyor. Başka biri bize bir organ verdiğinde ona böyle hayat boyu müteşekkir oluyoruz. Niye? Bize verdi. İyi de bize zaten doğuşta bedava verilmişti. Yepyeni verilmişti. Tertemiz verilmişti. Sıfır verilmişti ama umursamadı. Niye? Bedava verildi. Biz bedava verilenlerin kıymetini bilmiyoruz ki. Ne kadar önemli olursa olsun illa bir çabalayacağız. Allah da kulunu bildiği için. Zorluyor, bir şey yapıyor falan filan. Mesela çok kolay elimize geçeni çok kolay harcayabiliyoruz. Çok zor elimize geçmişse böyle aman böyle tutuyoruz, sıkıyoruz. Çünkü zorlukta kazandık. Canımız çıktı onu elde ederken. Daha dikkatli, daha şeyli davranıyoruz. Bunun da tabii etkisi var. Yani insanın ayrıca çabalamadan tekamül etmeme durumu da var. Yani şey yaptıkça, uğraştıkça sıkıntı, meşakkatler insan aynı zamanda başka pek çok konuda tekamül ettiriyor. Mesela pek çok icat e, şeyler, yeni yeni üretimler bu sıkıntılarla, meşakkatlerle çıkmıştır. Meşakkatlerin ve sonucundaki gayretlerle çıkmıştır. Dolayısıyla bu bir manada da olmak durumunda. Şimdi bir dahaki evet, Allah bizi teberrüken yarattı. Kulluk edelim diye. Bir dahaki canlı yayın konusunun ne olması konusunda fikri olan, düşüncesi olan, eee, ben Osmanlı ile alakalı bir şey düşünüyorum da Osmanlı sanayi devrimini neden Osmanlı yapmadı? Da başkaları yaptı. Onunla alakalı. Yine başka sorusu olan yine Yakup'un şeyi var. Ee, Yakup Aleyhisselam'la alakalı bir konu var. O da bayağı önemli. O konuya da değineceğiz. Evet. Başka sorusu olan yoksa kapatacağım. Var mıdır? Herkese teşekkür ederim. Cidden çok önemli insanlarsınız. Hakikaten cidden çok önemli insanlarsınız. Şöyle ki gaz çıkaranın anında 160 bin kişinin dinlediği yayını değil, gerçekten faydalanacağınız şeylerin peşine gittiğiniz için, yani belki birkaç cümle, belki şu, belki bu olur diye tahammül ettiğiniz için gerçekten çok kaliteli insanlarsınız. Gerçekten çok kaliteli vaktini ayıran insanlarsınız. Gerçekten çok değerlisiniz. Maalesef çok fazla çöpün olduğu ve çöplere değer verildiği ortamda siz kendinize değer veriyorsunuz. Gerçekten çok iyi insanlarsınız. Çok teşekkür ederim. Yani çok sevindirici bir durum yani. Gaz çıkarmanın anında 160 bin kişi izlendiği bir ortam bu ortam. Neyse